Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen tüm değerli dostlarıma, kanalımıza ilk kez gelen güzel gönüllere hepiniz sefalar getirdiniz. Eğer bu video tam da şu anda karşınıza çıktıysa bunun tesadüf olmadığına inanıyorum. Belki de evrenin size ulaştırmak istediği bir mesaj vardır diyorum. Şimdi fincanınızın ve tabağımızın bana anlattıklarını, çıkan sembolleri ve enerjileri birlikte yorumlayacağız. Umarım aynı zamanda bu falımız kolektif enerjilere göre yorumluyorum. Uyanığı sevgiyle alın, uymayını evrene bırakın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel dileklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sevgi, ışık ve güzel enerjiler gönderiyorum. Şimdi fincanımıza bakalım. Fincanımız oldukça aydınlık arkadaşlar. Sıkıntıları bir kenara toplamışız. Ferah duruyor sanki. Üzerinde biriken sıkıntıların yavaş yavaş dağıldığını üst kısımlara, yüklerinizin hafiflemeye başladığını gösteriyor. Tarifeler parça parça ayrılmış. Bu da yaşadığınız sorunların tek çözüme kavuşacağına işaret ediyor. Özellikle fincanın bir tarafının tamamen aydınlık olması beni mutlu etti. Önünüzde açılan temiz bir yol, ferahlık, huzur ve güzel gelişmeler var. Karanlıkta kalan dönem geride kalırken artık daha umutlu, daha rahat hissedeceğiniz bir sürece adım adım ilerliyorsunuz. Yalnız bu aydınlığın içinde iki tane soru işareti var. Bakın biri burada, biri de bu tarafta. Kafanızı kurcalayan iki önemli konu ya da cevabını beklediğiniz iki soruya işaret ediyor. Bu belirsizlikler çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Hemen bu soru işaretlerinin yanında ise bir helikopter figürü benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın kuyruk kısmı ve kendi. Genellikle uzaktan gelecek haber, ani gelişme, hızlı hareketlilik ya da beklenmedik bir değişim olarak yorumlayacağım. Ulaşılması zor görünen bir konuya farklı bir açıdan bakmanız gerekebilir. Özellikle uzak bir şehirden ya da yurt dışı ile bağlantılı bir haber, görüşme veya gelişme alma ihtimaliniz burada oldukça güçlü görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu helikopterin hemen önünde bir silüet görüyorum ben. Sanki yüksek bir tepede duruyor. Bulunduğu yerden etrafı izliyor. Olaylara daha geniş bir pencereden bakıyor gibi duruyor. Bu figür bana sabırlı davranan, doğru zamanı bekleyen ve sonunda hedeflerine ulaşacak birini gösteriyor. Şimdi helikopterin hemen yanında çıkıyor olması bu kişinin çok yakında önemli bir haber alacağına ve ya da hayatında hızlı bir gelişme yaşayacağına işaret ediyor. Şimdi dip kısmından ağız kısmına doğru yükselen bembeyaz bir kuş görüyorum burada. Çok güzel bir sembol. Beyaz kuş sevindirici müjde, temiz niyetler ve hayırlı gelişmeleri simgeliyor aynı zamanda. Dipten yukarı doğru yükselmesi ise beklediğiniz bir haberin artık yola çıkmasını, gecikmiş olsa bile size ulaşacağını anlatıyor. Özellikle bu haberin ardından içinizin ferahlayacağı ve yüzünüzü güldürecek güzel bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada aynı zamanda çok iri cüsseli bir silüet dikkatimi çekti. Bir kişi bu. Tepede duran helikopterin önünde bulunan silüete doğru elindeki bir kupayı uzatıyor gibi görünüyor. Bu sanki ödül, kısmet diyelim buna, başarı, takdir
ya da güzel bir teklif olarak yorumlayacağım. Sanki uzun zamandır emek verilen bir konuda hak edilen bir karşılık geliyor. İri cüsseli figür ise güçlü bir kişiyi, etkili bir desteği ya da sözü geçen birinden gelecek bir yardımı temsil ediyor. Yani burada sadece bir haber değil, aynı zamanda o haberle birlikte size sunulacak güzel bir fırsat, bir teklif ya da sevindirecek bir gelişme de görünüyor. Yani el uzatılması da bu kısmetin size doğru geldiğini, önemli olanın onu cesaretle kabul etmek olduğunu anlatıyor. Şimdi burada bazı harfler de var arkadaşlar. Burada S harfi var, H var, Ü harfi var ve M harfleri oldukça belirgin. Bu harfler bir kişinin adının ya da soyadının baş harflerini olabileceği gibi yaşanacak önemli bir olayın gerçekleşeceği yerle veya sizin anlam taşıyan bir isimle de bağlantılı olabilir. Özellikle bu harflerin aynı bölgede çıkması, yani tesadüfi bir görüntüden çok güçlü bir işaret hissi verdi bana. Şimdi çevrenizde bu harflerden birini taşıyan biri varsa ondan gelecek bir haber, bir görüşme ya da hayatınıza dokunacak bir gelişme gündeme gelebilir. Elbette fal kolektif bir yorum. Sizden daha ya da sizde hangi harfler anlam buluyorsa onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu harflerin enerjisi oldukça hareketli ve olumlu şu anda. Şimdi burada arkadaşlar fincanın dip kısmında sanki böyle bir kuyruklu yıldızı andırdı bana. Sanki beyaz bir kuyruklu yıldız bu. Dip kısmında. Oldukça hayırlı ve güçlü bir işaret. Kuyruklu yıldızı ben şansın açılması, beklenmedik güzel gelişmeler ya da dileklerin kabul olmaya başlaması, hayatınızda ışık tutacak yeni fırsatlar olarak yorumluyorum. Beyaz renkli olması bu gelişmelerin temiz niyetle ve hayırlı bir şekilde geleceğini gösteriyor. Şimdi dip kısmında çıkıyor olması ise temelleri atılan bir konunun zamanla büyüyerek size büyük bir mutluluk getireceğini işaret ediyor. Şimdi içinizden tuttuğunuz bir dilek varsa evren sanki sabret zamanı geliyor mesajını veriyor. Önünüzdeki umut dolu, şanslı ve aydınlık bir sürecin enerjisi bu. Şimdi fincanın dip kısmında oldukça büyük bir balina tarzı, yani sanki balinayı andıran bir balık çıkmış arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim, bu dip kısmında olduğu için bereketli bir sembol. Büyük balık bolluğu, bereketi, güçlü kısmetleri ve maddi manevi kazançları temsil eder. Balinaya benzemesi ise sıradan bir kısmetten ziyade hayatınızda iz bırakacak büyük bir fırsatı ya da önemli bir gelişme işaret ediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir kapı açılabilir ve bu gelişme sizi oldukça mutlu edebilir. Bu balık figürü duygusal anlamda huzuru ve içsel ferahlığı simgeliyor. Özellikle fincanınızdaki aydınlık sembollerle birlikte değerlendirirsem önünüzde bereketli, hayırlı, yüzünüzü güldürecek bir dönemin enerjisi güçlü olarak çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada yine sanki böyle alnı belirgin, çıkık olan bir kişi görüyorum. Saçları da sanki alnına doğru düşmüş gibi duruyor. Sürekli düşünen, plan yapan ve önemli kararlar vermek üzere olan birini temsil ediyor. Bu kişinin başının tam içinde bir Ü harfi belirmiş. Bu harf kişinin adının ya da soyadının baş harfi olabileceği gibi hayatında etkili olacak bir isim veya önemli bir konuyla ilgili bağlantısı var. Şimdi
Başının arkasında ise yine bembeyaz uçar vaziyette bir kuş görüyorum arkadaşlar. Bu kuş her zaman müjdeli haberi, temiz niyetleri ve hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Kuşun uçuyor olması bu haberin beklemede kalmayacağını, çok yakında size ya da bu kişiyle ilgili bir konuya ulaşacağını gösteriyor. Düşündüğünüzün cevabını beklediğiniz bir mesele varsa bu semboller o belirsizliğin yerini güzel, sevindirici gelişmelere bırakıyor arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum. Şimdi tabak kısmında burada bir kadın, topuzlu bir kadın söyleyeti mevcut. Şimdi bu kadının yüzü fincanın iç kısmına doğru dönük. Gelişmeleri yakından takip eden, sezgileri güçlü ve sabırlı bir kadını anlatıyor. Kadının fincanın içine doğru bakması ise, tabağın henüz netleşmemiş ama yakında ortaya çıkacak bir konuya odaklandığını gösteriyor. Sanki bir haberi bekliyor ya da önemli bir gelişmeyi dikkatle izliyor. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da çevrenizde etkisi olacak bir kadın figürünü temsil ediyor olabilir. Şimdi topuzlu görünmesi düzeni, ciddiyeti ve olgunluğu simgeliyor. Bu figürün enerjisi olumsuz değil, tam aksine doğru zamanda atılacak bir adımın ve alınacak güzel bir haberin habercisi gibi görünüyor. Şimdi bu kısma geldiğimde arkadaşlar, bir kadın, bu da yine sanki elinde bir asa var bu kadının. Beli bükük, eğik duruyor bakın. Diğer elinde ise bahçe sulama gibi, sanki sürahi gibi bir figür var. Bu görüntü bana sabırla emek veren, çevresine destek olan ve bir işi büyütmek için çaba gösteren bir kadını anımsattı. Elindeki sulama kabı emeklerin karşılığını alma, bereketi arttırma ve zamanla güzelleşecek gelişmelere işaret ediyor. Asa ise tecrübeyi, güçlü duruşu ve yaşanmışlıkları simgeliyor. Şimdi hemen ayaklarının ucunda ise bir tavuk burada belirmiş. Evin içindeki bereketi, aileyi, kısmeti ve peş peşe gelecek güzel haberleri simgeliyor. Şimdi ayaklarının dibinde duruyor olması ise bu bereketin çok yakınınızda olduğunu, yani emek verdiğiniz konularda yavaş ama sağlam adımlarla güzel sonuçlar alacağınızı gösteriyor. Özellikle hane içinde yaşanacak sevindirici bir gelişme ya da maddi manevi bir rahatlama enerjisi oldukça güçlü duruyor arkadaşlar burada. Şimdi aynı zamanda burada iki tanesi küçük, bir tanesi büyük bir kısmet bu. Fincanın tam orta ve iç kısmında arkadaşlar. Bunlar kısmetler. İkisi dediğim gibi daha küçük, birisi de daha büyük, belirgin. Bu görüntü peş peşe gelecek 3 güzel gelişmeyi anlatıyor. Küçük olan iki kısmet kısa zamanda yüzünüzü güldürecek haberler, küçük kazançlar ya da sevindirici fırsatlar olacak. Büyük olan kısmet ise diğerlerinden çok daha etkili, hayatınızda önemli bir gelişmeye vesile olabilecek, uzun zamandır beklediğiniz bir dileğin gerçekleşmesine işaret bu. Fincanın tam orta kısmında çıkmış olmaları gelişmelerin ne çok uzak ne de hemen yarın olacağını, doğru zamanda sırasıyla hayatınıza geleceğini gösteriyor. Özellikle büyük kısmetin enerjisi oldukça güçlü. Sabırla beklediğiniz bir konuda kapılarınızın açılacağı ve güzel bir döneme adım atacağınız görünüyor. Yani burada sanki bakın bir deve boynu bu. Ama sadece baş kısmı.
sanki bir deveyi andırdı bana. Arkadaşlar bakın, kafası ve boynu. Deve de aynı zamanda yine bir kısmet diyoruz arkadaşlar, ve burada bir V harfini oluşturmuş bir tel ve figürü var. Şimdi başı ve boynu uzun, sanki dedik gibi bir deveyi andırdı bana. Güçlü kısmetlerin ve uzun vadede gelecek hayırlı kazançların sembolü bu. Yani biraz sabır isteyen ama sonunda yüz güldüren bir kısmet enerjisi bu. Hemen bu figürün yanında ise çok net bakın bir V harfi oluşturmuş burada. Bu harf bir kişinin adının ya da soyadının baş harfi olabilir. Sizin için önemli olacak bir yerin ya da olayın bir işareti. Şimdi V harfi sabrınızın karşılığını alacağınız bir döneme yaklaşmanızı ve bu harfle bağlantılı bir kişi ya da gelişmenin bu süreçte etkili olabileceğini gösteriyor. Enerji genel olarak oldukça hayırlı ve kısmetli görünüyor arkadaşlar. Şimdi tabağımızın içi de oldukça aydınlık çıktı zaten. Yani bu fal oldukça güzel ve aynı zamanda burada bir de T harfi belirmiş gördüğünüz gibi. Yani sıkıntılar geride kalmış arkadaşlar. Önünüzde daha ferah, huzurlu ve kısmetli bir dönemin açıldığını görüyorum. Genel olarak bu falın enerjisi gerçekten çok güzel ve umut verici. Belirgin bu T harfi, bu harf bir kişinin, her zaman söylüyorum, adında, soyadında baş harfi ya da bir sizin için önem taşıyan bir yer, zaman ya da bir olayla bağlantısı var. Eğer hayatınızda T harfiyle başlayan bir isim varsa bu kişinin yakın zamanda gündeminizde olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Şimdilik gördüğümüz semboller bize umut, bereket, güzel haber ve açılan kısmet kapılarını anlattı. Bakalım, görelim diyelim. Falımın sonuna geldim. Şimdi fincanımızın, dediğim gibi, falımın sonuna geldim, tabağımızın. Bize anlattıkları bu kadardı. Gördüğümüz gibi bu falın enerjisi oldukça aydınlık, umut dolu ve kısmetliydi. Dilerim çıkan tüm güzel semboller en hayırlı şekilde hayatınıza yansısın. Unutmayın, fal yalnızca bir enerji yorumudur. Size uyan mesajları, dediğim gibi, alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Şimdi arkadaşlar, hepinize sağlık, huzur, bereket ve bol kısmet diliyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Hoşça kalın efendim.